Selamlar EFC 26'a yeni bir Rebuild bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte FC 26'da en hızlı oyuncuları Eyüpspor'a transfer edeceğiz ve ardından da Trendyol Süper Lig'de simüle edeceğiz. Zaten biliyorsunuz Eyüpspor Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak. Bu yüzden de iki kulvara göz atmış olacağız. O zaman bölümümüz başlasın efendim. Öncelikle Eyüpspor'un kendi kadrosuna bakalım, güncel kadrosuna. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir kadrosu mevcut. Eyüpspor'un üçlü defans oynuyorlar. Taktiğe geldiğimizde 3-4-2-1 şeklinde dizilişleri. Şimdi FC26'da bazı hızlı oyuncuları, en hızlı oyuncuları bu takıma alacağız efendim. Şimdi ben size transfer merkezini göstereceğim ve oradaki en hızlı oyuncuları teker teker tanıtacağım. Evet, FC26'daki bazı hızlı oyuncular, daha doğrusu en hızlısı zaten Kylian Mbappe, gördüğünüz üzere 97 hızı var. Sonrasında Karim Adeyemi geliyor, onda 96 hızı var. Sonrasında Gabriel Silva diye bir sol kanat oyuncu var, 96 hızında. Moussa Diaby var, 95 hızında. Nuno Mendes var, 94 hızında ve Jeremy Frimpong 93 hızında, gördüğünüz üzere efendim. Şimdi transferleri yapacağız, kadroyu alacağız tabii ki de, ama bu şekilde bir ayarlama yapacağız bakalım duruma göre. Nuno Mendes gelmeyebilir. Bunun dışında diğer oyunculardan bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. O zaman ben ilk Kylian Mbappe ile görüşelim ve transfer görüşmelerinden sonra transfer edersek size söylerim efendim. Gösteririm, daha doğrusu söylerim size. Evet. Mbappe bizi pahalıya patladı ama sonunda Mbappe geldi efendim. Kylian Mbappe'yi transfer ettik. Zaten birkaç oyuncu transfer edebileceğiz. Nuno Mendes gelmeyebilir dediğim gibi. Nuno Mendes çünkü takımdan ayrılmak istemiyor genelde. Onun dışında alabildiğim kadarıyla alacağım. Zaten aynı mevkilerden birden çok hızlı oyuncu olduğu için birden çok doldurmaya gerek yok. O yüzden birkaç oyuncuyu seçmiştim ve Kylian Mbappe ile en hızlı oyuncuyu da Eyüpspor formasıyla görmüş oluyoruz efendim. Kylian Mbappe. Buradayım diyor, burada. Evet, ikinci transferimiz Jeremy Frimpong oluyor efendim. Hızlı bir oyuncu olduğunu aşikar, zaten tanıyor herkes de. Dediğim gibi Nuno Mendes gelmedi. Ben de ikinci transfer olarak Jeremy Frimpong'u getirdim. O da Eyüpspor'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Formayı geçirdi üstüne ve basına tanıtılıyor. Evet, Karim Adeyemi de transfer ettik efendim. O da formayı giydi. Ona hangi mevkide oynayacağız onu düşünüyorum şu an. Karim Adeyemi de hoş geldin diyoruz. Evet, Moussa Diaby de geldi efendim. Moussa Diaby de hoş geldin diyoruz Eyüpspor'a. Evet, Gabriel Silva'yı da kattık efendim. Son transferimiz, artık sol açıkta oynatacağımız isim. Evet, 4 oyuncu transferimizi gerçekleştirdik. Ademi santrafor oynattım. Mbappe ile birlikte ikili santrafor şeklinde 4-4-2 yaptım bu arada. Diaby'yi aldık ve Frimpong'u aldık. Stoper ve sol bek mevkisinde bir şey yapmadık. Buraya da yapmadık. Hani merkez ofansif bence idare eder diye düşünüyorum. Sol açıkta da Silva'yı getirdik. O eksi birle oynuyor, yapacak bir şey yok. Belki ileride düzelir diye düşünüyorum. En hızlı oyunculardan bu 5 ismi aldık en azından. Nuno Mendes gelseydi Nuno Mendes'i de alırdım ama yapacak bir şey yok. Nuno Mendes gelmedi efendim. Evet, 5 transfer yaptık. Bence yeter. Zaten hızlı oyuncuları almaya çalıştım. Dediğim gibi daha önceden de hızlı oyunculara baktığımda hep aynı mevkide benzer hızda oyuncular var. Bunun orta sahası veya işte stoperi falan filan vesairesi yok. Çok da üstüne katmak istemedim. Sadece konsept hızlı oyuncular olduğu için, en hızlı oyuncular olduğu için olabildiğince hızlı oyuncular mevkilerine farklı mevkiler aldık efendim. Bakalım bu hızlı oyuncular ne katacak, ben de merak ediyorum. O zaman haydi ilk ne yapıyoruz? Sezonun ilk yarısının bitimine, yani Ocak 1'e geliyoruz transfer dönemine ve Eyüpspor ne yapmış? Bizim transfer ettiğimiz oyuncular ne kadar katkı sağlamış, istatistiklerine hepsine bakacağız. O zaman haydi gelin Ocak 1'e doğru geçelim efendim. Evet, geldik ligin
İlk yarısının sonuna çıkıyoruz efendim hemen. Geliyoruz ve ligde ne yapmışız bakalım görelim. Ligde 4. sıradayız. 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 30 golde kalede 23 gol görüp 7 avarajı 35 puanla 4. sırada kendimizi buluyoruz efendim. Birinci ligin ilk yarısında lider Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Trabzon, 4. biziz, 5. de Beşiktaş, 6. da Samsunspor'muş. Şöyle aşağı inerek size diğer takımlarında durumlarını göstereyim efendim. Şimdi Türkiye Kupası'na gelelim. Türkiye Kupası'nda da Samsunspor'la son 16 turunda eşleşmişiz. Evet, bir kadroya geleceğim. Birbirleriyle anlaşıyorlar mı diye şöyle bir göz atacağım. Mbappe artı veriyor. Diaby cezalıymış. Bu hala -1'de taklıyor. Frimpong veriyor. Bir de yani çok da verimli değil şu an. Ama yine de kötü sayılmayız. Çıkıyoruz. Hemen şöyle bir ligin ilk yarısında istatistiklere bakıyoruz. Mbappe ne yapmış mesela? Mbappe'yi merak ediyoruz. Mbappe 16 maçta 7 gol 4 asist katkısı var ligde. Gabriel Silva 4 maçta bir asist katkısı var. Bu adam pek oynatmamışlar. Adeyemi 12 maçta bir gol asist, bir golü var. Asist katkısı yok. Diaby'nin de 17 maçta 3 gol 3 asist katkısı var. Başka da yok. Frimpong'a bakacağım. Frimpong'da 17 maçta hiç katkı sağlamamış. Gerçekten de verimsizlikten ölüyor takım diyebiliriz. Hemen şöyle geliyoruz ve ligin ilk yarısındaki duruma bakıyoruz. Gol kralında Yusuf En-Nesyri var. 17 maçta 16 golle gol kralı. Sonra asiste geldiğimizde de asiste 17 maçta 6 asiste Paul Onuachu var. Şöyle gittiğimizde ortalama reytinglerde de Yusuf En-Nesyri'yi görüyoruz. 8,27 şeklinde. Evet, şimdi sizlerle birlikte sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonunda bakalım Eyüp Spor ne yapmış? Bizim takım ne yapmış görelim. Pek verim sağlamamışlar. İkinci yarıda da pek verim sağlayacaklarını düşünmüyorum ama şaşırtabilirler. O zaman haydi sezon sonuna doğru geçelim. Evet, geldik sezon sonuna, çıkıyoruz efendim ve bakalım sezon sonunda ne yapmışız. 4.'üydük, 5. sıraya düşmüşüz. 34 haftada 17 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet alıp 8 atılan golde kalesi 49 gol görüp 9 avarajda 58 puanla 5. sırada tamamlamışız. Galatasaray şampiyon olmuş, Fenerbahçe 2. Trabzon 3. Beşiktaş 4. Biz 5.'yiz. Şöyle inelim. Diğer takımları da sizlere tek tek göstermiş olayım efendim. Hemen Türkiye Kupası'na giriyoruz. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Galatasaray eşleşmesi varmış. Haydi bunlara da bakalım. UEFA Süper Kupası'nda Paris 4-1 Tottenham Hotspur'u yenmiş. Kupanın sahibi olmuş zaten, o ilk zamanlarda oynanıyor. Lig başlamadan, sezon başlamadan. Manchester City Paris Saint-Germain finali varmış. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest Fenerbahçe mücadelesi var efendim. UEFA Konferans Ligi'nde de Crystal Palace'la Mainz mücadelesi mevcut durumda. Evet, şimdi kadroya bakacağım. Kadro pek değişik. İstatistiklere bakalım hemen ilk önce o zaman. İstatistiklere geldim direkt. Kylian Mbappe 33 maçta 15 gol 8 asist. Gerçekten de kendisinden verim alamamışız. Gabriel Silva 7 maçta 1 asist. Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 golü var sadece. Kerem Adeyemi'ye geldiğimizde 23 maçta 6 gol katkısı var. Aldığım sonuçta hiçbir katkı yapmamış. Hızlı olsalar da dahi hiçbir şey katkıları olmamış. Diaby'de 33 maçta ligde 6 gol 6 asist katkısı var. Şöyle çıkalım. Frimpong'a bakalım. Frimpong hiçbir şey yapmamış. İnsan bir asist yapar Frimpong. İnanamıyorum gerçekten de. Demek ki hızlı oyuncular pek de verim sağlayamamışlar. Şöyle geldiğimizde de Mbappe veriyor. Kerem Demirbay. Diğerleri hiçbir şekilde artı vermiyor. Zaten sezon sonuna gelmişiz. 5. sırada bitirmişiz. Kötü bitirmemişiz aslında ama çok da verim alamamışız. Frimpong'dan asistler bekliyordum. Verim sağlayamamışız. Diaby'den çok bir şey beklemiyordum ama yine de tabii birkaç bir şey yapsaydı iyiydi. Mbappe'den bayağı bir gol bekliyordum, olmadı. Adeyemi'den bekliyordum. Hiçbir şey yapmamış Adeyemi. Silva'dan da bir beklentimiz vardı. Hiçbir şey olmamış. İlginç bir durum olmuş. Açık konuşmak gerekirse ama yine de fena bitirmedik diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Yeni video hemen hızlıca geçtim. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.